Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün çıtır çıtır kuru baklava yapacağız. Tahinli ve tarçınlı bir lezzet harikası. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak iç harcımızı hazırlayarak başlayalım. Ben bugün fındık ve badem kullanıyorum sevgili arkadaşlarım. Sadece cevizli de yapabilirsiniz veya sadece fındıklı da olur. 1 su bardağı öğütülmüş fındık, 1 su bardağı file badem, yarım su bardağı şeker, 1 tatlı kaşığı tarçını ilave edip güzelce harmanlayalım. Az önce de belirttiğim gibi fındık veya badem kullanmak zorunda değilsiniz. Cevizli de olur. Evde ne varsa onu kullanın. Güzelce karıştırıp kenara alalım. Tahinli harcımız için 1 su bardağı dolusu tahinimiz var. Ben onu tarttım. 250 gram yapıyor. Zaten bütün malzemeleri açıklama bölümüne gram olarak da ekleyeceğim. Yarım su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı eritilmiş tereyağımızı da ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Tereyağı eklemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir lezzet katıyor. Ama yoksa 1 su bardağı sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Hepsini güzelce karıştırdık. Şimdi ben 1 paket baklavalık yufka kullanıyorum ve 1 paket 800 gramdı. 400 gramını bulamamıştım. 800 gramlık buldum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, ben de açtığımda bana da sürpriz oldu. Sizin de başınıza geliyordur. Böyle parçalanmış oluyor bazen baklavalık yufkalar. Çünkü çok ince, çok narin. Paket üst üste duruyorsa markette böyle kırık çıkabilir. Ben tarifimden vazgeçmedim. Dedim ki hepimizin başına gelebilir ve devam ediyorum. Bir tane nemli bezi hep üzerine örtün. Yani çalışırken işiniz bitince üzerine nemli bezi örterseniz baklava yufkanız beklerken daha fazla kurumaz. Şimdi tarifi yapmaya başlıyorum. Şimdi bakın sevgili arkadaşlarım, bir tane aldım ama kopmuş üst tarafı. Hiç önemli değil. Ben onu üst üste katlayarak yine de yapacağım. Şimdi bir tane yufkamızın üzerine tahinli harcımızdan bir kaşıkla döküp fırça yardımıyla biraz kabaca sürelim. Onun üzerine de o parçalanmış baklavalık yufkaları üst üste dizebilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Zaten rulo yapıp keseceğiz. O yüzden baktınız ki parça parça çıktı. Hiç moraliniz bozulmasın. Gördüğünüz gibi ben de onu aynı şekilde tarifimi uyguluyorum. Bütün katlara önce tahinli harcımızdan fırçayla sürelim ve 5 kat üst üste dizelim. Şöyle kaşıkla biraz damlatıyorum. Daha sonra fırçayla gelişigüzel sağına soluna sürüyorum. Bu esnada kıyısını ve köşesini şöyle oraları unutmadan sürerseniz çok iyi olur. 5 kat baklava yufkasını ben hiç atlamadan size gösterdim. Üzerine tahinli harcımızı sürerek hazırlıyorum. Biliyorsunuz ilk başta kenara kuru yemişli harcımızı hazırladık. Şimdi belki aklınıza gelir, neden bunun hepsini tahine o şekilde süremeyiz? Yani tahine eklersek hepsini sürme ihtimaliniz yok. En pratik bu şekilde çalışabilirsiniz. Önce tahinli ve yağlı karışımımızı sürelim. Daha sonra kuru yemişimizi tam 5 kat bittikten sonra bolca üzerine serpelim. Hiç boş yer kalmasın. Her tarafına bolca serpin. Bu arada belirtmek isterim, içine eklediğimiz o tarçın inanılmaz bir lezzet katıyor. Lütfen denediğinizde bana yorum olarak bildirin. Üzerine bolca kuru yemişi serptik. Şimdi güzelce rulo şeklinde katlayalım. Çok hafif gevşek sarmanızı tavsiye ederim. Yani çok sıkı sıkı sarmayın. Şimdi sarmış olduğumuz ilk kuru baklavamızı bir tahtaya alıyorum ve verev olacak şekilde kesiyorum. Büyüklüğü size kalmıştır. İsterseniz düz düz de kesebilirsiniz ama verev sunumda da çok güzel duruyor. O 2 tane kıyıda köşede boşlukta kalanları da biraz sonra tepside göreceksiniz. Bakın sevgili arkadaşlarım, sardığımızda kat kat her katında tahinli harcımız olan, en üst katına da kuru yemişini eklediğimiz kuru baklavamızın kesilmiş halini gösterdim. Ben bütün paketi aynı işlemle 5 kat olacak şekilde her katına tahin sürüp 5. katına kuru yemişi ekleyip rulo yaparak kestim. Bu arada ben bazen montaj o kadar geç vakite kalıyor ki, mesela şu anda gece saat 2.30. Sesim biraz böyle bazen çekişiyor içine sanki. O yüzden şu anda seslendirmeyi çok geç bir vakitte yapıyorum ama enerjim tam. Çünkü tarifime güveniyorum.
Şimdi sevgili arkadaşlarım 5 kat yufkamızı tahinle serdik. Üzerine kuru yemiş serptik. Bütün paketi aynı şekilde rulo yaptım. Tahtaya alıp verev şekilde keserek tepsiye dizdim. Çok güzel bir tariftir. Siz izlerken hemen bu tarifin, mesela bu tarif 3 hafta 4 hafta bir teneke kutuda rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz. Ama ben yaptıktan sonra bir kısmını tezgaha bıraktım teneke kutuda, bir kısmını buzluğa attım. Buzlukta da uzun aylarca muhafaza edebiliyorsunuz. Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif olduğu için Ramazan gelmeden önce istek vardı. Size hazırladım bugün. Bunun için de ayrıca çok mutluyum. Bütün paketlerimizi bitirdim. Vermiş olduğum bu tariften tam 2 tepsi tarçınlı, tahinli kuru baklavamız çıktı. Bu ilk tepsimiz, bu da ikinci tepsimiz. Bakın sevgili arkadaşlarım, o kıyısını köşesini görüyorsunuz. Oralara atmadım tabii ki. Onu da böyle kenarlarına dizdim. Toplamda tam 2 tepsi kuru baklavamız çıkıyor. Şimdi baklavaların üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağımız var. Onu bir fırça yardımıyla sadece değdirelim. Yani sıvı yağ böyle çok fazla dökmenize gerek yok. Pişerken yüzeyinde kuru yer varsa buradaki amacımız oranın güzel kızarması. 2 yemek kaşığı yetiyor. Çok az bir yağ kullanıyoruz. Ve kuru baklavalarımız fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 170 derece fırında 40-45 dakika çekişe çekişe pişmeye gönderdik. Ve 45 dakika pişirdim sevgili arkadaşlarım. Fırından çıkarı çıkarmaz henüz kaynarken üzerine bolca pudra şekeri serperek ilk tepsiyi bitiriyorum. Yani ben çok seviyorum gerçekten. Bu kuru baklava inanılmaz bir lezzet. Hem yapımı çok pratik hem çok lezzetli. Tahin var içinde, kuru yemiş var. Yani biraz vitamin olarak da güzel. Ben beğeniyorum şahsen. Bol şerbetli tatlılardan çok çok daha tercih ettiğim bir kurabiye diyebilirim. Ve ikinci tepsimiz de fırından çıktı. Onu da hemen sıcak sıcakken üzerine bolca pudra şekeri serperek bitiriyorum. Ve kuru baklavalarımızın ikisi de pişti. Bir tele aldım soğuması için ve hepsini sunum için hazırladım. Sizlere şöyle gösteriyorum sevgili arkadaşlarım. Biliyorsunuz ben tariflerimi sunumda çok detaylı göstermeye bayılıyorum. Böyle her açıdan iyice istiyorum ki görün ve büyük bir zevkle doku testine geçtim bile. Çıtır çıtır, kat kat, artık lezzetini siz düşünün. Tahin var, tereyağı var, kuru yemiş var. Bu tarifin lezzetsiz olma gibi bir lüksü yok. Mecbur lezzetli olacak. Çıtırtısına bakar mısınız? Çok lezzetli bir tariftir. Ramazan'dan önce yetiştirmek istedim. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.